Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün farklı bir model anlatımı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son bir tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 21 ilmek ile örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi çift dolayarak ters ördüm. Tekrar ikinci ilmeğimi de çift dolayarak ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi de çift dolayarak ters ördüm. Dördüncü ilmeğimi sadece ters örüyorum, çift dolamıyorum. İkinci modele geçtim. 3 ilmeği örerken çift dolayarak ters örmemiz gerekiyor. Dördüncü ilmeği dolamadan ters olarak örüyoruz. Sıra boyunca bütün ilmekleri ters örüyoruz fakat 3 ilmeği çift dolarken dördüncü ilmeği dolamadan ters örüyoruz. Son kez 3 ilmek örüyoruz çift dolayarak. Dördüncü ilmeği ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim arkada iken çift dolamış olduğum bu 3 ilmeği serbest bıraktım. 3 ilmeğin bittiği yerden ipimi ön tarafa aldım ve 3 ilmeğin ön tarafından ipimi dolandırarak tekrar arkaya aldım. Serbest bıraktığım bu 3 ilmeğin etrafında bir tur ipimi döndürdüm. Şimdi ikinci tur olarak ipimi döndürerek arkaya alıyorum. Bu 3 ilmeğimin etrafından 2 sıra dolayarak ilmek geçirmiş oldum. Dördüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar çift doladığım 3 ilmeği serbest bıraktım. İpim arkada iken bu 3 ilmeğin bittiği yerden ipimi ön tarafa aldım. İpimi 3 ilmeğimin önünden geçirerek tekrar arkaya alıyorum. Aynı şekilde tekrar ipimi ön tarafa alarak ikinci kez etrafından dolandırıyorum ve ipimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Burada 3 ilmeğin boyunu uzatarak etrafından ipimizi çift olarak dolandırıyoruz. 2 defa ilmeklerimizi bağlamış oluyoruz. Dördüncü ilmeği düz olarak örüyorum ve sonraki modele geçiyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu defa modelimizi kaydırmamız gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada etrafından ip doladığımız üçer ilmekler kendini belli ediyor. Bunların ilk 2 tanesini ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği, aradaki bir tane boşluk bıraktığım ilmeği ve sonraki modelin ilk ilmeği olmak üzere bu 3 ilmeği yeni modelimi uygulamam lazım. Bunun için kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Devamındaki 3 ilmeği çift dolayarak ters örüyorum. Dördüncü ilmeği ters örüyorum. Sonraki 3 ilmeği tekrar çift dolayarak ters örüyorum. Dördüncü ilmeği dolamadan ters örüyorum.
Burada model uygulamamız gereken ilmekleri çift dolayarak örmemiz lazım. İki modelin arasındaki bir tane boşluk bıraktığımız ilmeği ise dolamadan ters örüyoruz. Son modelimi uyguluyorum. Üç ilmeği çift dolayarak ters ördüm. Kalan 1, 2, 3 ilmeği dolamadan ters örerek sıramı tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Burada iki modelin arasındaki boşluk bıraktığımız ilmeği dahil ederek sonraki modeli bu iki modelin arasına uygulayarak modelimizi kaydırıyoruz. 3 ilmeği serbest bıraktım, boyunu uzattım. İpim şu anda örgümün arkasında. Bu 3 ilmeğin bittiği yerden ipimi örgümün ön tarafına alıyorum. İlmeklerimin ön tarafından geçirdiğim ipimi tekrar arkaya alıyorum. Ve tekrar ipimi ikinci kez ön tarafa alarak ilmeklerimin önünden geçirip arkaya geri geçiriyorum. Önünde ilmeklerimin ön tarafında bu şekilde 2 sıra doladığımız ipimiz oluşuyor. Arada bir ilmek düz ördüm. Ve sonraki 3 ilmeği aynı şekilde etrafından 2 defa ipimi dolandırarak bağladım. Ve sonrasında bir ilmek düz ördüm. Son modelimi uyguladıktan sonra kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Buraya model uygulamadan kenar ilmeği olduğu için sıramı tamamlıyorum. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam ediyoruz. 3,5 numaralı şiş ile bu parçayı hazırladım. Burası da örgümüzün arka yüzü. Başlangıçta herhangi bir lastik kullanmadan hemen modelimi uyguladım. Kıvrılma yapmayan bir örgü modeli. Herkese kolay gelsin.